Mac'inizde kullanabileceğiniz ama çoğunluğu bilmediği harika kestirmeler var. Bu videoda sizin için 8 kestirme hazırladım. Bu kestirmelerle indirilenlerinizi otomatik temizleyebilir, masa üstündekileri gizleyebilir, Wi-Fi hızınızı ölçebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan videoya başlayalım. Bu videoda kestirmeleri sıfırdan oluşturmak yerine açıklama kısmına bıraktığım linkler üzerinden ekleyeceğiz. Linke tıkladığımızda tarayıcımız açılıyor ve kestirmeyi görüyoruz. Alt tarafta bulunan kestirmeyi indir butonuna tıklıyoruz. Kestirmeler uygulaması açılıyor ve bu sefer kestirmenin ön izlemesini görüyoruz. Son olarak kestirme ekle butonuna tıklayarak kütüphanemize kaydediyoruz. Bazı kestirmeler betik yani ufak bir kod parçası içerdiği için ek bir izin isteyecek. Bu izni vermek için sol üstten kestirmeler uygulamasının ayarlarına giriyoruz. Açılan pencerede ileri düzey sekmesine geçiyoruz. Alt tarafta betiklerin çalıştırılmasına izin ver ayarını işaretliyoruz. Bu ayarı bir kere açtıktan sonra betik içeren kestirmeler sorunsuz çalışıyor. Şimdi kestirmelere geçelim. İlk kestirmemiz indirilenler klasöründeki eski dosyaları ayarladığınız parametrelere göre otomatik olarak siliyor. Kestirmenin üzerine çift tıklıyoruz ve düzenleme penceresini açıyoruz. Varsayılan olarak 7 günden eski dosyaları silecek şekilde ayarlı. Ayarı değiştirmek için bu kısımda 7D yazan yeri değiştirebilirsiniz. Örneğin 14 günden eski dosyaları silmek için 14D yazabilirsiniz ya da 1 aydan eski dosyalar için 1M yazabilirsiniz. Kestirmeyi bu haliyle her seferinde elle çalıştırabilirsiniz ama asıl kullanışlı hale gelmesi belirli aralıklarla kendi kendine çalışmasıyla oluyor. Bunu nasıl otomatikleştireceğimizi videonun ilerleyen kısmında göstereceğim. Şimdi kestirmelere devam edelim. Ekran kaydı alırken ya da ekranınızı paylaşırken masa üstünüzdeki dosyaların görünmesini istemeyebilirsiniz. Bu kestirmeyi çalıştırdığınızda masa üstündeki tüm simgeler kayboluyor. Yalnız bu kestirmenin ufak bir sorunu var. Masa üstüne sağ tıklayamıyorsunuz. Ama kestirmeyi tekrar çalıştırdığınızda simgeler geri geliyor ve masa üstüne yine sağ tıklayabiliyorsunuz. Bu arada bu kestirmeyi her seferinde kestirmeler uygulamasından çalıştırmak zorunda değilsiniz. Menü çubuğuna ya da Spotlight'a ekleyerek daha hızlı kullanabilirsiniz. Spotlight'a eklemek için kestirmeye çift tıklıyoruz. Açılan pencerede sağ üst tarafta i butonuna tıklıyoruz. Bu kısımda Spotlight'ta göster seçeneğini işaretledikten sonra Command Space ile Spotlight'ı açıp kestirmenin adını yazarak çalıştırabiliyorsunuz. Menü çubuğuna eklemek için kestirmeler uygulamasına dönüyoruz. Sol üst taraftan kestirmeler uygulamasının ayarlarını açıyoruz. Kenar çubuğu sekmesine geçiyoruz ve menü çubuğu seçeneğini işaretliyoruz. Daha sonra menü çubuğuna eklemek istediğimiz kestirmeyi tutup üzerine sürüklüyoruz. Şimdi sağ üstten denetim merkezini açıyoruz ve alt tarafta denetimleri düzenle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede sol taraftan kestirmeler seçeneğine tıklıyoruz. Menü çubuğu koleksiyonunu göster denetimini menü çubuğuna ekliyoruz. Bu sayede kestirmeler uygulamasında menü çubuğu bölümüne bıraktığımız kestirmeleri menü çubuğunda görebiliyoruz ve kestirmeleri buradan çalıştırabiliyoruz. Diğer kestirmeleri de bu şekilde ekleyerek daha hızlı kullanabilirsiniz. Şimdiye kadar anlattığım iki kestirmede betik çalıştırdığı için videonun başında bahsettiğim betiklerin çalıştırılmasına izin ver ayarını yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi tamamen farklı bir ihtiyaca bakalım. Diyelim ki elinizde çok uzun bir link var ve bunu paylaşmadan önce kısaltmak istiyorsunuz. Bu kestirme ile kopyaladığınız uzun bir bağlantıyı kısaltabiliyorsunuz. Göndereceğiniz linki seçip üzerine sağ tıklıyoruz. Açılan menüde servislerin üzerine gelip link kısalt kestirmesini seçiyoruz. Linkin başında HTTP yazıyor olmalı bu arada, yoksa son kopyaladığınız metin görünür burada. İzinleri verdikten sonra kısaltılmış linki kopyalamış oluyoruz. Geriye istediğiniz yere yapıştırmanız kalıyor. Pencere düzeni ile ilgili de kullanışlı bir kestirmemiz var. Bu kestirme en son kullandığınız iki uygulamayı algılayıp ekranı ikiye bölerek yan yana yerleştiriyor. Elle pencere boyutlandırmaya uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu kestirmeyi de düzgün çalışabilmesi için Spotlight'a ekliyorum. Kestirmeyi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi son iki uygulama yan yana yerleşiyor. İndirilenler klasörüyle ilgili bir kestirmeye daha bakalım. Bu kez farklı bir sorunu çözeceğiz. Bu kestirme çalıştırıldığında klasördeki dosyaları uzantılarına göre ayrı klasörlere taşıyor. Kestirmenin kurulumunu yapmak için öncelikle yeni klasörler oluşturmamız gerekiyor. Videolar, fotoğraflar, müzikler ve dokümanlar için klasörlerimizi oluşturuyoruz. Ben sizin için bu dosya türlerine özel uzantı ayarlamalarını yaptım ama bu dosyaları oluşturduğumuz klasörlere yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için kestirmeye çift tıklıyoruz. Açılan pencerede klasör içeriğini al ve eğer sonucu dosyasını klasöre taşı satırlarını göreceksiniz. Klasör içeriğini al satırında klasör butonuna tıklıyoruz ve hemen üzerindeki dosya uzantılarına sahip dosyaların hangi klasöre taşınmasını istediğimizi ayarlıyoruz. Aynı şekilde eğer sonucu dosyasını diye başlayan satırda da Shortcuts butonuna tıklıyoruz ve aynı klasörü seçiyoruz. Örneğin MP4 ve MOV uzantılı dosyaların videolar klasörüne taşınmasını istiyorum. Bu yüzden videolar klasörünü seçiyorum. Bu işlemi alttaki satırlarda tekrar ediyoruz. Klasör içeriğini alla başlayan blokta eğer yeni indirdiğiniz bir dosya önceki dosyalardan biriyle aynı ağda sahipse önce yeni dosyanın adına tarih ve saat ekleniyor. Bu sayede dosyanın taşınamaması sorununu çözmüş oluyor. Bu arada diyelim ki bu dosya uzantılarına ekleme yapmak istiyorsunuz. Bunun için buradaki artı butonuna tıklıyoruz. Koşul butonuna sağ tıklıyoruz ve yineleme ögesi seçeneğini seçiyoruz.
Daha sonra yineleme öğesi butonuna sol tıklıyoruz ve açılan pencerede dosya uzantısı seçeneğini seçiyoruz. Son olarak herhangi bir şey kısmına yeni dosya uzantısını yazıyoruz. Bir başka örnek, diyelim ki yeni bir klasör daha açtınız ve buna farklı kategoride dosyalar eklemek istiyorsunuz. Bunun için üstteki herhangi bir blokta herhangi biri doğruysa satırını buluyoruz ve üzerine tıklıyoruz. Daha sonra Shift tuşuna basılı tutup bir sonraki herhangi biri doğruysa satırından önceki son eğer satırına tıklıyoruz. Bu sayede aradaki tüm satırları seçmiş oluyoruz. Şimdi Command C kısa yoluyla kopyalıyoruz. En alta gelip yinelemeyi bitir satırına tıklıyoruz ve Command V kısa yoluyla satırları yapıştırıyoruz. Ayarlamaları yapmak için buradaki dosya uzantılarını değiştiriyoruz. Daha sonra buradaki klasör adına tıklayıp yeni oluşturduğumuz klasörü seçiyoruz. Son olarak klasöre taşı satırında da yeni klasörü seçiyoruz. Şimdi bu kestirmeyi ve videonun başında gösterdiğim indirilenler klasöründeki dosyaları temizleme kestirmesini nasıl otomatikleştirebileceğimizi görelim. Öncelikle düzenleme penceresini kapatıyoruz ve sol taraftan otomasyon sekmesine geliyoruz. Yeni otomasyon oluşturmak için sağ üst taraftaki artı butonuna tıklıyoruz. Listeden klasör seçeneğini seçiyoruz. Klasörü seç butonuna tıklayıp indirilenler klasörünü seçiyoruz. Kategorilendirme işleminin indirilenler klasörüne dosya eklendiğinde çalışmasını istediğimiz için eklendi kutucuğunu işaretliyoruz. Ayrıca kestirmenin hemen çalışması gerekiyor. Bize sormasına gerek yok. Sonraki butona tıklıyoruz. Son adımda indirilenleri kategorilendir kestirmesini seçip bitti diyoruz. Test edelim. Herhangi bir klasördeki videoyu indirilenler klasörüne taşıyorum. Otomasyon ilk çalıştığında böyle bir uyarı veriyor. Her zaman izin ver diyebiliriz buna. İşlem tamamlandığında tüm uygun dosyalar kategorilendirilmiş oluyor gördüğünüz gibi. Videonun başında anlattığım indirilenleri temizleme kestirmesine gelelim. Yine otomasyonlara gelip artı butonuna tıklıyoruz. Bu sefer günün belirli bir saati seçeneğini seçiyoruz. Bu kestirmenin her gün saat kaçta çalışmasını istediğimizi ayarlıyoruz ve alttan hemen çalıştırı işaretliyoruz. İndirilenleri temizle kestirmesini seçip bitti diyoruz. Bu arada kategorilendirme ve temizleme kestirmesini aynı anda kullanamazsınız bu haliyle. Kategorilendirme kestirmesini kullanırsanız artık indirilenler klasöründe dosyalar değil kategorilerin klasörleri bulunur. Bunun için bir kestirme daha hazırladım. Bu kestirme indirilenler klasöründe yeni oluşturduğumuz videolar, fotoğraflar gibi klasörleri gezip içlerindeki eski dosyaları temizliyor. Kullanmak için birkaç düzenleme yapmamız gerekiyor. Tüm kestirmelerde kategorilendirilmiş indirilenleri temizle kestirmesine çift tıklıyoruz. Bu kısımda oluşturduğunuz klasörlerin adlarını girmeniz gerekiyor. Eğer siz de klasörlerinizin adlarını böyle koyduysanız düzenleme yapmanıza gerek yok. Bu şekilde kalabilirler. Ama değiştirmeniz gerekiyorsa klasörün adına tıklayıp yeni adı girebilirsiniz. Bu kestirmeyi otomasyonlara eklemek için yine aynı şekilde yeni otomasyon oluşturuyoruz. Günün belirli bir saati seçeneğini seçip gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Kategorilendirilmiş indirilenleri temizle kestirmesini seçip bitti butonuna tıklıyoruz. Otomasyon çalıştığında silinecek öğeleri gösterecek ve onay verirseniz dosyalar çöp kutusuna taşınacak. Yazı yazarken işinize yarayacak iki kestirmeye geçelim. İlk kestirme bir metni kopyaladığınızda kaç kelime olduğunu hesaplayıp size gösteriyor. Özellikle belirli bir kelime sınırına uymanız gereken yazılarda çok işe yarıyor. Kestirmeyi kullanmak için metni seçip sağa tıklıyoruz. Servisler menüsünde kelime say seçeneğini seçiyoruz. Ekrana gelen pencerede kaç kelimeyi seçtiğinizi görebilirsiniz. Aynı mantıkla çalışan ikinci kestirmede seçtiğiniz metindeki karakter sayısını hesaplıyor. Sınırlı karakter kabul eden platformlar için işinize yarayabilir. Son kestirmemiz ağ bağlantınızla ilgili. Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağı ile ilgili bilgileri tek ekranda topluyor. Kestirmeyi çalıştırdığınızda ağ adı, IP adresi gibi bilgilerin yanında internet hızınızı ve pinginizi de ölçebiliyorsunuz. Bu kestirmeyi Spotlight'tan ulaşabileceğiniz şekilde ayarladım. Command Space ile Spotlight'ı açıp internet aracı araması yaparak kestirmeyi çalıştırabilirsiniz. Bu arada siz de kendi ihtiyaçlarınıza göre bir kestirme oluşturur ya da mevcut bir kestirmeyi düzenlerseniz bunu başkalarıyla paylaşmanız çok kolay. Kestirmeyi sağ tıklayıp paylaş seçeneğinin üzerine geliyoruz. Bu kısımda iCloud URL'ini kopyala seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede paylaş butonuna tıkladığınızda bir link oluşturuyor. Bu linki direkt yapıştırıp kullanabilirsiniz. 8 kestirme bu kadardı. Hepsinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ekleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Kestirmeler uygulamasını burada hazır kestirmeler üzerinden kullandık ama uygulamayı tanımak, galeriyi keşfetmek ve kendi otomasyonlarınızı oluşturmak isterseniz kestirmeler uygulamasını anlattığım videoyu birazdan ekrana bırakıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.